Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz uzman doktor Hüseyin Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Hocam hemen sorulara gireyim. Üst yüz botoks ile ilgili biraz konuşalım. Üst yüz botoksu kaç yaşından itibaren yaptırabiliriz? Herkes de aynı şeyi mi hedefliyoruz? Aslında üst yüz botoksu bayağı geniş bir konu. Evet, bunlarla ilgili birazcık detaylı bilgi verirsiniz. Yani herkes de aynı şeyi hedefleyemiyoruz çünkü yani yaşa göre değişen bir durum. Yani 25 yaşından sonra yine yani kişinin isteğine göre yapılabilecek bir işlem. Ama çok geç yaşta gelen hastalarımız olursa onlar da böyle kalıcı çatlak şeklinde oluşan kırılmalar olduğu zaman onları hani botoksla %100 işte kası gevşeterek kasın açılmasıyla yok etmemiz pek mümkünatı yok ama %70-80 oranında zamanla oluyor ama herhalde düzenli yaptırırsak onunla ilgili. Yani hani çok ciddi bir çatlak oluşmamışsa onu düzeltebiliyoruz ama çok ciddi çatlakta yine minimal bir çizgi orada görebiliyoruz açıkçası. Peki hocam oralara böyle küçük küçük dolgular da konuluyormuş. Siz böyle uygulama yapıyor musunuz ama yani hani, komplikasyon durumuna göre değerlendiriyor musunuz? Evet, şimdi alın bölgesi sıkıntılı bir yer olduğu için hani hastanın durumuna göre değerlendirerek yapıyoruz açıkçası. Bir de işlemden hemen sonra tabii yapmamak gerekiyor. Hastanın kontrol süreci, botoks tuttuktan sonra hani bunu değerlendirip yapmak gerekir. Çünkü her hastada yapamıyoruz. Nekroza giren durumlar olabilir. Riskli bölge, alın bölgesi, glabella bölgesi, evet, kaş arasında hani dolgu denediğim hastalarım oldu. İyi sonuçlar elde ettim ama hani %100 devam edilebilecek bir işlem midir? Sürekli onunla ilgili yayınları okuyorum. Hani şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Ama kullandığım yöntemler arasında boyunda ve alında kullandığım dolgu yöntemi var. Üst yüz botoks dediğimiz bölgeler hangi bölgeler tam hocam? Kaş arası, kaş üzeri, yani göz etrafımız, özellikle böyle güldüğünüz zaman oluşan kırışıklıklar ve alındaki normal çizgilenme bölgesi üst yüz botoks sınırları içine giriyor. İşte her bölgenin kendine göre dozajlaması var ve hani kullandığınız iğneye ve yaptığınız hani kişinin durumuna göre, kişinin deri kalınlığına göre, işte kasa ulaşıp ulaşmamanıza göre, kişinin yaşına göre, özellikle yaşta hani yaş ileriyse kullandığınız malzemenin etkinlik düzeyine göre de hani komplikasyon yaşayabilirsiniz. Ona göre hasta seçip hastaya göre muamele yapmak Cinsiyet farklılığıyla ilgili de biraz bahsetseniz. Erkeklerde hani nispeten daha az yani kullandığımız yöntem çünkü hani onlar daha az yaptırıyorlar. Ben işte erkek adamım öyle şeyler yaptırmam diyen hastalarımız da oluyor. Ama hani tercih edip gelenler var. Yani kas büyüklüğüne göre birazcık daha erkeklerde hafif bir doz arttırımı yapabilirsiniz ama tabii yaptığınız botoksun çeşidine göre baby botoks yapıyorsanız yine ikisi birbirine yakın oluyor. Hani alın genişliği yine bunda önemli. Yani kasın kasılmasına göre yapmanız gerekiyor. Şimdi bazen ezbere bilgi sadece noktalar işaretlenip yapılıyor. Ben genelde hastanın kas kasma durumuna göre bakarak dozları, hani rutin dozların dışında kullandığım bölgeleri bazen genişletebiliyorum. Sonuç olarak herkes aynı botoksu yapmıyoruz. Tabii ki yapmıyoruz. Yani markası bile değişiyor yani. Hocam biraz da maseter botokstan bahsetsek. Evet, maseter. Kimlere uyguluyoruz? Komplikasyonları var mıdır? Vallahi hani diş sıkan, özellikle bundan hani muzdarip olan, genelde evliyse çiftler, eşleri genelde bundan rahatsız oluyor. Çünkü uyurken böyle bir diş sıkma ve o sesi duyduğu hani böyle gıcırdatma şeklinde bir ses çıkıyor insanlar. Çoğu zaman hani kişi diş sıktığının farkında olmuyor. Sonra dişlerinde hasarlar oluşmaya başladığı zaman bunun farkına varıyor. Hani maseter botoksu eğer iyi bir elde yaptırıyorsanız çok rahatlatıcı, konforlu bir işlem. Bazen ben kendime de yaptırıyorum. Yani 6 ay boyunca sürüyor ve sonraki 6 ayda da hani nispeten unutuyorsunuz ama 6 ayda bir yenilemek gerekiyor. Bunu hani iyi bir el yapması gerekiyor diyorum çünkü hani kullandığınız iğnenin boyutu bile hani bu olayda bir sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü maseter kasının anatomisini çok iyi biliyor olmanız lazım. Onun arka dalları var. Hani sadece hani bir işte özellikle yine merdiven altı olaylara giriyorum. Hani
Çünkü bu işlemi yaptırdığınız zaman en az 4 ay etkisi sürüyor ve kişinin eğer yanlış Asimetri yapılmışsa oluşuyor. asimetri Ondan oluşuyor da ve onu da soracaktım gülüşleri böyle size. bir tarafa kayıyor Gülerken falan. kayma, Aynen. konuşurken kaymalar oluyor. Eğer ciddi düzeyde bu işten anlamayan birine yaptırmışsanız o zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yer olarak dozaj da önemli tabii ki yani. Dozu Evet, hem fazla doz kaçırdığımızda önemli, da oluyor. Aynen. Hani iğnenin derinliği önemli. İğneyi kullandığınız yer önemli. O yüzden maseter kasının yerini tam belirlemeniz lazım. Belirledikten sonra işlem nispeten kolay ama hani ehil bir elde yapılması uygun olur. Çünkü geri çevirmesi zor. Hani üst yüz botoksunda mesela kaş düşüklüğü olduğunda nispeten 1 ay gibi sürede geri çevirebiliyoruz ama maseterde onu yapmamız nispeten daha zor. Çünkü daha derin dokular olduğu için. Hocam böyle bir komplikasyon gelişti diyelim. Bir müdahale etme süresi var mıdır yoksa artık bekleyecek miyiz yani? Yani yine elimizden geleni yapıyoruz. Kullandığımız maddeler var. Hani onun için kimyasal maddeler işte DMA dediğimiz işte magnezyum ya da işte radyo frekans yapıyoruz ama maseterde nispeten biraz daha iş uzayabiliyor açıkçası. Hani üst yüzde 1 ay gibi bir sürede toparlayabiliyorsak. Maseterde süre 6 aya kadar falan ne kadar Yani uzuyor? maseterin zaten normal süresi 4-6 ay. Hani hiçbir şey yapmazsanız 4-6 ayda eski haline döner. Yani nispeten 1 aydan daha fazla yani 2 aya kadar uzayabilir. Peki, yani biraz uğraşmamız kalıcı gerekiyor. bir durum bırakıyor mu hocam? Yani Kalıcılık yani eğer yanlış bir kasın hani kasılması ve gevşemesi şeklindeyse çok ciddi bir kalıcılık olmaz ama orada böyle bir hafif hipertrofi ya da işte kasın kullanmamasına bağlı hafif bir incelme olabilir zaman içinde ama bu 4-6 aylık işte sonraki 1 yıl içinde eski haline döner ama yani kişinin konforunu bozar ciddi düzeyde. Eğer hele hani mesela sizin gibi televizyona çıkan sunucu insan olursa o zaman işini yapamaz yani. Evet. evet doğru. Hocam bahsettiğiniz üst yüz botokstan, maseter botokstan da bahsettik. Şimdi botoksu biz yüzde başka nerelere kullanabiliyoruz? Ya ben bildiğim kadar işte burun bölgesine, gummy smile dediğimiz bölgeye, evet. çene bölgesine. Bunlarla ilgili birazcık bilgiler verebilir misiniz? Şimdi burun hani tavşan çizgileri dediğimiz kişi böyle yaptığı zaman şurada oluşan çizgiler ama hani o biraz daha riskli bir bölge. Hani nispeten hani çok seçilmiş hastalarda ben kendim uyguluyorum. Ama gummy smile bazı hastalarda gerçekten hani güldüğü zaman bütün damağın ortada görünmesi şeklinde durum olduğunda hani dudağın kenarlarında belirli bölge simetrik olarak yapmanız gerekiyor. Onda da hani ciddi sıkıntı. Hem hani sizin yapışınıza bağlı riskler oluşabilir. Yerleri ve noktaları çok iyi belirlemeniz lazım ve hepsine aynı dozu vermeniz lazım. Hani birazcık doz fazlalığı bile kişinin ağzının yine eğilmesine sebep olabilir. Burun Ya üstü da de eksik etkileyebiliyor değil mi? bırakmışsanız hani düzelmeyebilir. Onu kontrolde Gülerken diş etlerimiz görünmesin diye yaptığımız bir evet, uygulama. aynen. Gummy smile onun için yapılan. Yani böyle Burun güldüğü zaman altına da yapılıyor hocam. O da devamlı olan bir botoks mu burun üstüne yapılan? Hani şu kısma yapılıyor ya botoks. Evet, Burun ucu yani kaldırmak bazen. için bir miktar şuraya yapılıyor. işte burun ucu hani o burun dolgusunda da hani kullanılabilecek bir yöntem. Burun dolgusu yaparken buradaki kası serbest bırakıp biraz daha yukarıya çıkmasını sağlayabiliriz. Ama gummy smile'da da zaten burun altına yapmanız gerekiyor. İşte belirli noktalarımız var. O noktalara eşit bir düzeyde yaptığınız zaman gummy smile'ı yani büyük oranda tedavi edebiliyoruz açıkçası. Süper. Peki hocam biraz da terleme botoksundan bahsetsek. Evet, terleme Kimlere botoksu. uygulanır? Yani ciddi düzeyde böyle aşırı el terlemesi, koltuk altı terlemesi olan hastalarımızda kullandığımız bir yöntem. Yani zor bir yöntem değil. Yani sadece biraz zaman alabiliyor. Hani o bölgeyi çünkü böyle kare kare ayırıp hani her bölgeye yaptığınızdan emin olarak yaptığınız bir işlem olması gerekiyor. Biraz kullandığınız botoks miktarı artabilir. Ama onun dışında büyük oranda %80-90 hani o kişinin o terleme olayına çözüm bulabiliyoruz ve iyi sonuçlar elde ediyoruz. Hani kişiler çok memnun olarak hayatlarına devam edebiliyorlar. Diğer botokslar gibi bir komplikasyon riski var mıdır hocam bunda? Yani ciddi bir komplikasyon görmedim ben. Hani anca hani verdiğiniz şey bazen hani damar içine gidebilir. O da 24 saatte atılır. Hani belki hani bölgesel olarak terleme kısmında hani azalmayan bölgeler. Onu da zaten kontrol Bazen bir 2 hafta, 3 hafta gibi el terleme botokslarında uyuşma hissediyor hastalarımız. O işte iğne hani çünkü çok
ve belirli aralıklarla iğne yaptığınız için bazen sinirlere de dokunabilirsiniz. Bazen toksinden kaynaklı durumlar da olabilir. Hani kası paralize ettiği için kasın ucuna giden sinir uçlarını da paralize edebilir belki. Hani o kasın gevşemesiyle ilgili bir durum olabilir. Ama yer kaplayan bir işlem olduğu için de sinir bazen ya da geçerken siz sinire dokunmuş olabilirsiniz. Yani hafif paralizler görebiliriz ama onlar çok çabuk iyileşiyor. 2-3 hafta içinde iyileşiyor zaten. Aynen. Hocam bir de bir grup hasta var. Ben botoksun geldiğini şuradan anlıyorum. Baş ağrılarım geçiyor diyor. Botoksun gerçekten baş ağrılarının geçirdiği ile ilgili bilgi var mı? Evet, yani migren botoksunda hani çok kullandığımız bir işlem. Yani migreni olan hastalar ciddi konforsuzluklar yaşıyorlar. Hani böyle saatlerce ortamdan kaybolmak durumunda kalıyor, karanlık odalara geçmek durumunda kalıyor. Bunu hani gerilim tipi baş ağrılarında da aynı şekilde. Kişi bunu yaşıyorsa migren botoksunu yaptığınız zaman ya da normal üst yüz botoksu bile, hani kişi migren botoksu yaptırmasa bile üst yüz botoksuyla bile kişinin baş ağrısının çok büyük oranda azaldığını biliyoruz. Çünkü hani gerilim tipi baş ağrısında çünkü o kasların gerilmesiyle alakalı ve dolaşımın, yani oradaki damarın genişlemesiyle ilgili bir şey aslında. Hani migrende de çünkü aynı şey oluyor. Ya içerideki ya dışarıdaki damarların genişlemesi ve hani kaslara giden kan dolaşımı arttığı zaman yine buna sebep olduğu için de ağrıyı tetikleyebilir. Ama siz kasları bir miktar paralize ediyorsunuz. İşte migren botoksunda da hani kafanın etrafındaki birçok kası paralize ettiğiniz zaman oluşması gereken, beklediğimiz hani belirli durumlarda oluşan migren atağı bunun yaşamadığını görüyoruz hastada. Uygulama şekli de normal botokstan farklı herhalde migren botoksuna. Tabii o ağrı bölgesine göre hem seçerek yapıyorsunuz. Omuz bölgesine falan da yapılıyor herhalde hocam. Evet, trapezden başlayan işte boyun altı işte ve kişinin en çok ağrıyı çektiği bölgeye göre yaptığımız bir işlem. Peki hocam diş sıkma botoksunda özellikle sadece diş sıkmanın olduğu bölgelere mi uygulama yapıyoruz yoksa başka bölgelerde uygulama yapıyor muyuz? Yani eğer hani massetere yaptık, sonuç alamadıysak daha yukarıya doğru da çıkabiliyoruz. Yani hani temporal bölgedeki... Başka bölgelerden çekebiliyor. Evet, başka çünkü kişi böyle bazen o kadar sıkıyor ki hani bütün çene neredeyse kırılacak gibi oluyor ve masseteri diyelim iptal ettiğinde bu sefer diğer kaslarıyla sıkmaya başlıyor. Hani tabii bu hastalara bir psikiyatri konsültasyonu da bazen gerekebiliyor çünkü hani içeride sıkışmış durumlar, hani duygu durumlarıyla ilgili şeyler olduğu zaman da bunu yaşadıklarını görüyoruz. Hem diğer kaslara da aynı şekilde hocamın dediği gibi yapabiliyoruz hem de bir kısım konsültasyonda istenebilir. Çünkü bu daha ekstrem yaşanılan durumlar, yani daha az gördüğümüz bir durum diyebiliriz. Yani. Evet. Hocam her türlü uygulamayı yapıyorsunuz. El terleme botoksu, ayak tabanı Evet. terleme botoksu, işte üst yüz botoks, masseter botoks. Bunların içinde en ağrılı olan hangisi? Ya da ağrı ile ilgili bir problem yaşar mıyız? Yani masseterde ağrı çeken hiç görmedim. Üst yüzde bazen hani kişinin görünmeyen bir damarına denk gelirseniz genelde ağrı oluyor. Yoksa rutinde bir ağrı hissetmiyor. Çok ince bir iğneyle yapılıyor. Yani gummy hiç ağrı olmuyor. Yani genelde alın bölgesinde, bir de elde, tabii el içinde biraz ağrı botoksunda nispeten ağrılı olabiliyor. Koltuk altı nispeten daha ağrısız. Ayak altı da hani nispeten ağrılı olabilir. Yani belirli bölgeler. Hocam bir de şöyle bir iki denk geldiğim yani duymuşluğum var. İşlem esnasındaki ağrıdan bahsetmeyeceğim de hani alın botoksu yapıldıktan sonra hasta diyor ki başımı öne eğemiyorum. Şuralarımın ağrıdığını, bir basınç hissediyorum. Hani bunun sebebi ne olabilir? Botoksla mı alakalı olabilir? Yani verilen dozla mı, yapılan teknikle alakalı mı? Yani genelde dozla ilgili olmuyor ama zaten biz hastaya yaptıktan sonra 3 gün öne arkaya eğilmeyin diyoruz. Yani eğilmemesi iyi bir şey aslında. Hani tutması açısından. Ama minimal bir baş ağrısı toksine Herkese bağlı. olmuyor ama bazen hani duymuşum var yani bu şekilde. %30-40 hastada baş ağrısı olabiliyor. Hani Bu geçici bir şey ama değil mi? Tabii birkaç gün sürüyor. Yani o kasların açılmasına bağlı bir hani ağırlık hissedebiliyor hasta. Çünkü orada bir paralizi durumu var. Hani kasları paralize ettiğiniz için orayı daha az hissetmeye başlıyor hasta. O da böyle bir beton hissi yaratabiliyor kafada. Ağırlık hissi oluşturuyor. Evet, Ağırlık ağırlık hissi. hissi. Yani o yüzden hani o 3-4 gün sonra herhangi bir şey kalmıyor. Bazen de yapılan hani botokstan sonra toksine bağlı böyle bir kaşıntı oluşabiliyor.
Yani bu da çok önemsenecek bir şey değil. Eğer hani alerjik bir reaksiyon oluşmamışsa onu zaten biz hastayı fark edip ona göre müdahalesini yapıyoruz. Ama birkaç gün işte çok hafif bir kaşıntı oldu. Bu çok ciddi bir durum değil. Yani toksine bağlı olabiliyor açıkçası. Çok çok teşekkür hocam, değerli bilgileriniz için. Ayağınıza Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz uzman doktor Hüseyin Metin'le beraber çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.